İyi akşamlar, merhaba. Hepiniz Kısmet Show'a hoş geldiniz. Bu kadar kalabalık olmanızı beklemiyorduk biz. Bu kadar kalabalık olunca çok içeride büyük bir heyecan oldu, çok korkanlar oldu. Kısmet Show sahneye çıkmaktan çok korkan ama isteyen insanların belki bir kalabalık olursa arada kaynarız kafasıyla bir araya gelip sahneye çıkmasıyla başladı. Size Kısmet Show'dan bahsedeyim. Oraya geldiniz değil mi? Herkes Kısmet Show'a geldiğinden emin. Kısmet Show gezici mizah festivali diye adlandırmaktan hoşlanıyor kendisini. Geziciliğimiz şuradan geliyor. Birincisi biz sahnede böyle elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemediğimiz ve bir acting yeteneğimiz olmadığı için geziyor oluyoruz. İkincisi çok değişik yerlerde gösteri yaptık. İşte Kiki'den Karga Art'a, Kemancı'ya, işte Simit Sarayı var, Alman Hastanesi var. Yani çok zor günlerimiz oldu. İşte seyirciye içki vererek yani başlamıştık biz bunu. Üzerine bira ısmarlayarak viski verdiğimiz günler oldu. Sonra işte bir işe çevirdik. Sonra viski aldığımızda bir işe çevirdik dediğim de en iyi zamanında kira ödetti mi henüz? Ayrıca Ödetmedi. hayatta yani. Ama küçük bir tatile götürür yani işte şeye kadar götürür. Bostancı. Taksiyle Bostancı'ya götürür. Evet, götürür. Yani her şeyde tarz olmasın ya, tamam mı? Ben kötü giyiniyorum, onda ben barışığım bunda. Çünkü üzerimdeki her şey hacı. Ya da bedava, havadan geldi. Çorapları arkadaşlar yolladı. Çok eski manitadan indirdim. Bunu annem aldı. Kemal kardeşten. T-shirt, iş yerinde Threadless'tan t-shirt söyleyen arkadaşa kitledim. Annemden. Bu da evinde çok uzun süre kaldığım bir arkadaştan üzerime çok uzun süre giymek suretiyle kendime ait haline getirdiğim malzeme. Ben anlatayım. Ben Kaan Sezyum. Türkiye beni mizahın yeni solu olarak tanıyor. Ve bunun içinde gerçekten Twitter olsun, değişik mizah dergileri olsun, yazılar yazıyorum. Aynı zamanda web üstadıyım. 21. yüzyıldayız ve hala maalesef ülkemizde bir kadının evlenmesi için gereken kualifikasyonlardan bir tanesi ne? Bekaret. Yani hala Facebook'ta gruplar var. İkinci el kız istemiyoruz falan diye binlerce erkek üye oluyor. Lan oğlum yani daha başka siteye giriyorum. Hani nefes alsın yeter diyorsun. Anlamıyorum ki. Ayağı yere değsin yeter falan. Öyle, hani öyle şeyler var. Bir o ikinci el istemiyoruz. Araba modeli olduğumuz için biz. Ben Deniz Özturan. İzmirli bir kızım. Demesi bile çok keyifli. Yani yaşaması nasıl keyiflidir bilemiyorum. Ya gerçekten çok keyifli. Yani şu andaki planım İstanbul'dan ayrılıp işte böyle güzel bir yerde kışın birkaç ay oturup çalışmak ve yazı yazmak. Bir tane de işte yine Muhteşem İkili dediğim bir adam var. Onun da Louis Vuitton cüzdanı var, Akbil'i var. Hiç birini anlamadım. Yani gerçekten hiç anlamadım. Akbil'e nereden para koyuyoruz mesela? Louis Vuitton'un içi boş çünkü yüksek ihtimalle. Çünkü dolmuştayız. Neden Louis Vuitton? Niye Marc Jacobs değil madem falan da öyle. Deniz alnı temiz. Reklamcı olduğumu gizliyorum insanlardan. Ama bir süre, oldukça uzun bir süre reklamcılık yaptım ve yani en son böyle House izlerken tırnaklarımı törpülüyordum. O kadar sıkılmıştım. Ve hani bunun bir kısmı tasarımcılık, bir kısmı işte metin yazarlığı. Ben açıkçası Bülent Ersoy'u başbakanlığa istiyorum. Yani başbakanımız olsun istiyorum. Ama sebeplerim farklı. Bir kere çok havalı ve çok hani gotikliğiyle, bir duruşuyla falan. Yani düşünsene G8'e giriyor Bülent Hanım. Merkel'e bir göt. İşte Japon başbakanına çekik falan yapıyor. Yani zaten işte Sarkozy onun kırmızı tüllerin arasında kaybolmuş falan böyle. Bayağı G8 direkt kafadan G8'deyiz. Yani geçenlerde magazin programında şöyle bir şey oldu. Buna soruyorlar. Uçak almışsınız Bülent Hanım diyorlar. Evladım ben uçağı parmağımda taşıyorum yapıyor. Al bunu götür IMF'nin karşısına. Bülent Hanım sizin bu ülkenin borçları. Hayatım al bunu. Borçlar üzerine de 2 tane Yunan adası sar oradan. Hadi tamam. Kemeri al sen de. Yunanistan da onu veriyor. Hadi toplayın kendinizi. Ay falan. Katılmak isteyen birileri varsa biz böyle anlatacak güzel şeyleri olan insanlara açığız. Ne bileyim bir video ya da ses kaydı Bu yollayabilirler. işler videoyla oluyor. Biz artık akıyoruz. 120 ile falan gidiyoruz ve yani dolmuşta daha önce 120 ile falan giden varsa bilir, benim tutunamayanlar dediğim bir durum başlıyor. Çünkü dolmuş öyle bir şey değil. O yüzden değişik şeylere tutunmak gerekiyor. Yani mesela böyle yukarıdaki döşemenin dikişlerine tutunan vardır, tırnağını geçiren. Cama kendi vantuzlayan vardır. Ben ayağımı sert basarım. Benim olayım o.
Ve kesin de hiçbir şey olmayacak hiçbirimize araba çarparsa. Ve uçuyoruz yani. Adam böyle bir frekans ayarladı dolmuşçu. Ve yani o günden beri o frekansı arıyorum, bulamadım. Kayıp frekans gibi bir şey. Ve yani şöyle bir anons duyduğumu düşünüyorum. Sıradaki parça İstanbul'dan dinleyicimiz Orhan Pamuk'a geliyor. İlle de roman olsun gibi bir şey yani, anladın mı?